Selamın aleyküm Allah dostları. Menkıbeler Kitabı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için seçtiğim menkıbe, size iyiliğin görünmeyen gücünü anlatacak. Dinlerken kendinizi bulacağınız bu hikayede, Taha'nın yoksulluktan nasıl şehrin en başarılı tüccarları arasına girdiğini öğreneceğiz. Hazırsanız Menkıbeler Kitabı'nın yeni sayfası sizler için açılıyor. Yoksul genç ve eski palto. O eski şehirlerin birinde gündüzleri kervanların birbirine karıştığı, geceleri ise çarşının sessizliğe gömüldüğü saatlerde, Taha uzun ve yorucu bir günün ardından ağır adımlarla yürüyordu. Gün boyu yük taşıyıcısı olarak çalışmış, sırtında mallar taşımıştı. Karnını doyuracak kadar parası yoktu. Elindeki birkaç kuruşun evine varmadan tükenmesinden korkuyordu. Şehrin eski mahallesinin ucundaki mütevazı evine doğru ilerlerken, dar sokaklarda rüzgar ıslık çalıyor, soğuk yüzlere ince oklar gibi saplanıyordu. O kasvetli akşamda yol kenarında büzülmüş bir adam dikkatini çekti. Titriyordu. Hasta mıydı yoksa ölümün eşiğinde mi? Üzerinde yalnızca yıpranmış, yırtılmış ince bir gömlek vardı. Elleri soğuktan ve yoksulluktan kararmıştı. Taha şaşkınlıkla durdu. Sonra kendisini soğuktan koruyan sade paltosuna baktı. Sahip olduğu tek şeydi. Bir anlığına tereddüt etti. Ona paltosunu verirse kendisi ne yapacaktı? Hiç kimse bu zavallı adama yardım etmemişti. Kendi kendine zulüm edenlerden mi olacağım diye sordu. Ama o yoksul adamın gözlerindeki çaresizlik, Taha'nın içindeki tüm tereddütleri yok etti. Yerde cılız bedeniyle titreyen yoksul adama kendi ihtiyacı olmasına rağmen çıkarıp verdi. Eski ama bundan başka verebileceğim bir şey yok, en azından soğuktan korur. Yoksul adam başını kaldırdı, Taha'ya minnetle baktı. Gözlerinde sanki tuhaf bir sır gizliydi. Ardından anlaşılmaz birkaç kelime mırıldandı ve karanlık sokağın içine doğru yürüdü ve gözden kayboldu. Taha'nın iliklerine kadar işleyen soğuğu hissettiği o anda, içinde daha önce hiç tatmadığı bir sıcaklık belirdi. O küçücük anın hayatını kökten değiştirecek büyük bir olayın anahtarı olacağını bilmiyordu. Gece soğuğu ve karanlığıyla geçti. Ertesi sabah geldiğinde çarşı kaynıyordu. Her köşede insanlar şehir yakınlarında soyulan büyük bir kervandan bahsediyordu. Söylentiler halkın dilinde hızla yayılıyordu. Taha, pazarda geçimini sağlayacak bir iş ararken birden muhafızlar yanına geldi. Kollarından sertçe yakaladılar ve biri kararlı bir sesle "Kervanı soyan sensin, bizimle gel." dedi. Çarşıda insanlar toplanmaya başladı. Aşağılayıcı bakışlar Taha'ya çevrildi. Orada bulunanlardan bazıları onun fakir ve yoksul biri olduğunu biliyordu. Biri alayla "Başka kim olacak? Aç bir fakirden başka kim kervan soyar?" dedi. Bir başkasıysa sessizce "Onu birkaç gün önce şüpheli adamlarla konuşurken gördüm." dedi. Taha, yerin ayaklarının altından kaydığını hissetti. Gözleri yaşla doldu, itiraz etti. "Allah şahidimdir, ben bir şey çalmadım. Ben sadece günlük işlerde çalışarak geçimimi sağlarım. Benim kervanı soyduğumu nasıl düşünürsünüz?" Ama askerler onu dinlemedi. Zincire vurulmuş halde kadının huzuruna götürdüler. İnsanlar ona küçümseyici gözlerle bakıyor, bazıları lanet okuyor, bazıları ise kibirle başını sallıyordu. Mahkeme salonunda Taha sessizce oturuyor, kalbi endişeyle çarpıyordu. Kadının karşısına çıkan kişi kıskançlığı ve fitnesiyle tanınan bir adamdı. Yalan yere tanıklık etti. "Onu o gece kervanın bulunduğu yerde gördüm."
Sesler yükseldi, Taha'nın yüzü bir sararıyor bir soluyor, zulmün kılıçları boğazını sıkıyordu. Ve o kader anında herkesin gözü verilecek hükme çevrilmişti. Kadı divanda oturuyor, yanında katip yazıyor, muhafızlar ayakta durmuş etrafa bakıyordu. Halk, kervan hırsızlığıyla suçlanan o yoksulu gencin akıbetini görmek için birbirini itiyordu. Kadı, tanıkların getirilmesini emretti. Yalancı adam yeniden öne çıktı, elini kaldırarak, "Vallahi onu karanlıkta kervanı gözetlerken gördüm." dedi. Kalabalık coştu, sesler yükseldi, Taha'nın etrafını suçlayıcı bakışlar sardı. O ise yerinde oturuyor, kalbi kafesteki bir kuş gibi çırpınıyor, içinden "Rabbim, bu dünya neden bu kadar adaletsiz?" diye geçiriyordu. Tam kadı hükmünü vermek üzereyken kalabalığı yaran gür bir ses herkesi şaşırttı. "Durun ey kadı, bu adam suçsuzdur, günaha girmeyin." Tüm gözler kapıya çevrildi. Siyah sarıklı, eski püskü giysili, yüzü asık bir adam kendinden emin adımlarla salona girdi. Kadı gözlerini adama dikerek "Ne biliyorsun?" diye sordu. Adam ağırbaşlı bir sesle cevap verdi. "O gece kervanın yakınından geçiyordum. O hırsızları kendi gözlerimle gördüm. Bu genç onların arasında değildi. Aksine yolda bastonu kırılmış bir adama yardım ediyordu." Salonda bir anda uğultulu sesler yükseldi. İnsanlar şaşkınlıkla birbirine baktı. Kadı, "Söylediklerine yemin eder misin?" dedi. Adam elini kaldırdı. "Allah'a yemin ederim ki bu fakir genç bu suçtan beridir." Derin bir sessizlik çöktü. Kadı elini divana vurdu. "O halde hemen serbest bırakılsın, masumun hükmü olmaz." Salon fısıltı ve hayretle bakan gözlerle doldu. Kimileri kadının adaletini övdü, kimileri tam zamanında ortaya çıkan bu gizemli tanığın kim olduğunu merak etti. Taha mahkemeden çıkarken derin bir nefes aldı. Az kalsın işlemediği bir suçun cezasını çekecekti. Ama o adamın yüzünü ezberledi. Aklında yanıt bulamadığı bir soru vardı. Bu gizemli tanık kimdi? Mahkemeden çıktığında Taha'nın göğsünde hala ağırlık vardı. Suçsuzluğu ispatlanmıştı ama adının üzerine yapışan utanç silinmemişti. İnsanlar hala onu gösteriyor, "İşte o hırsızlıkla suçlanan adam." diye fısıldıyorlardı. Artık kimse onu işe almak istemiyordu. Günlerce pazarda iş aradı, bulamadı. Bazen bulduğu birkaç kırıntıyla karnını doyurdu, gecelerini soğuk kaldırımlarda geçirdi. Açlık uykusunu böler, rüyalar ve kabuslar arasında gidip gelirdi. Bir gece cami kapısında tek başına oturmuş, dua ile sabır ararken iki adamın konuşmasına kulak misafiri oldu. Biri, "Duymadın mı? Pazardaki büyük tüccar güvenilir adamlar arıyormuş." dedi. Diğeri, "O sadece güvendiği kişilerle çalışır. Onun için dürüstlük altından daha kıymetlidir." diye ekledi. Taha'nın kalbinde sönmek üzere olan umut yeniden parladı. Ama sonra itibarsızlığını hatırladı, içinden fısıldadı. "Kim beni işe alır ki? Adım lekelenmişken." Ertesi sabah pazarda üzgün dolaşırken tüccarın elçisi aniden seslendi. "Taha, sen misin?" Taha şaşkınlıkla "Benim." dedi. Elçi, "Efendim, tüccar seninle görüşmek istiyor, senin dürüst biri olduğunu duymuş." dedi. Taha hayretler içinde kaldı. "Adım karalanmışken kim beni tüccara över ki? Adımı kim söylemiş olabilir?" Taha içinde heyecan ve merakla ağır ağır büyük tüccarın konağına doğru ilerledi. İçinden sürekli soruyordu. "Bu gerçek mi, yoksa bana karşı kurulan bir tuzak mı?" Tüccarın evine girdiğinde gözleri çini süslemeleriyle bezeli kapılara ve duvarlara takıldı. Burası adeta bir saray gibiydi. Hizmetçiler ve korumalar her yanda dolaşıyordu.
Altın ve değerli mallarla dolu sandıklar üst üste dizilmişti. Koridorlardan geçerken hizmetçiler meraklı gözlerle, "Bu dilenciyi üstüne başına bakmadan nasıl içeri almışlar?" Evin ön cephesinde bahçeye bakan balkonda duran bir silüet vardı. Bu, tüccarın kültürlü, iyi eğitim görmüş, akıllı, hanımcık genç kızıydı. Taha içeri girerken onu gördü ve kızın yüzündeki sakin ifade, vakur duruşu zihnine kazındı. Taha'yı bizzat tüccarın kendisi karşıladı. Geniş yapılı, gür sakallı, ciddi ve kararlı bir adamdı. Uzun uzun baktıktan sonra, "Ey Taha, benim için dürüstlük altından daha değerlidir. Eğer senin hakkında duyduklarım doğruysa, burada yeni bir hayat seni bekliyor," dedi. Tüccar ona basit görevler vermeye başladı. Depo bekçiliği, malların düzenlenmesi, yeni adamların gözetimi. Taha her işi titizlikle ve sadakatle yerine getiriyordu. Ne gecikiyor ne de ihmal etmiyordu. Hizmetçiler kendi gözleriyle onun rüşveti reddettiğini, her kuruşu koruduğunu, en küçük eşyayı bile mücevher gibi sakladığını gördüler. Günler geçtikçe halkın ona bakışı değişti. Bir zamanlar suçlanan ve hor görülen Taha, dürüstlük ve güvenin simgesi haline geldi. Yine de Taha'nın aklındaki soru hep aynıydı. "Beni bu tüccara kim anlattı? Adıma çamur atılmışken hikayem ona nasıl ulaştı?" Zamanla tüccarın en güvendiği çalışanı oldu. Ne zaman biri onun dürüstlüğünü övse, bazı hizmetçiler ve katipler kıskançlıkla doluyordu. Evin bir köşesinde Müçteba adında eski bir katip vardı. Hilekar ve dalkavuk biriydi. Ve bu yönünü gizlemeyi iyi bildiğinden uzun süre tüccarın yanında çalışmayı başarmıştı. Taha'nın tüccarın gözünde hızla yükselmesini hazmedemiyordu. Onu tüccarla konuşurken ya da depolarda dolaşırken gördükçe içindeki kini büyüyordu. Bir gece kendi kendine, "Eğer onun daha fazla yükselmesine izin verirsem yerim tehlikeye girer. Onu buradan göndermeliyim." Böylece Müçteba, Taha hakkında ince yalanlar uydurmaya başladı. Hizmetçilerin yanlarına giderek, "Duydunuz mu? Taha'nın cebinde nereden geldiğini bilmediğim paralar var. Elinde anahtarlarla depoya girip çıkıyor." Bu söylentiler ağızdan ağıza dolaşırken bazıları şüpheye kapıldı. Ama çoğu kişi Taha'nın dürüstlüğüne inanıyor, bu dedikodulara itibar etmiyordu. Bir gece Müçteba cesaretini toplayıp tüccarın huzuruna çıktı. Sinsi niyetini ihtiyat maskesiyle gizleyerek, "Efendim, mesele ciddi. Mallarınızı bu genç, yani mallarınızı emanet ettiğiniz kişi sanırım size ihanet ediyor. Onun sizi aldatmasından korkuyorum," dedi. Tüccarın yüzü bir anda gerildi, sesi sertleşti. "Delilin var mı Müçteba? Ben bir yanlışını görmedim. Hem dürüst hem de sadık biri." Müçteba kurnazca cevap verdi. "Deliller zamanla ortaya çıkacaktır. Biraz sabrederseniz ne demek istediğimi göreceksiniz." Tüccar kafası karışmış halde odadan çıktı. Kalbi Taha'ya olan güveniyle Müçteba'nın ektiği şüphe arasında sıkışmıştı. Böylece evin içinde görünmeyen bir savaş başladı. Bir yanda gerçek bir dürüstlük, diğer yanda köklü bir kin. Müçteba'nın iftirasından birkaç gün sonra tüccar divanında oturuyordu. Yüzündeki endişe açıkça okunuyordu. Taha'ya güveniyordu ama içindeki huzursuzluk büyüyordu. Ama kıskanç adamın sözleri tüccarın aklını bulandırmaya yetti. İçindeki şüpheyi susturmak için Taha'yı ancak gerçek bir dürüstlüğün geçebileceği zor bir sınava tabi tutmaya karar verdi. Onu çağırdı ve şöyle dedi: "Ey Taha, seni Basra'ya gidecek büyük kervana eşlik etmekle görevlendiriyorum. Bu kervanda en değerli mallar ve paralar var. Hepsinden sen sorumlusun." Taha eğildi, güven dolu bir sesle, "Canım pahasına koruyacağım efendim," dedi.
Kervan, dağlar ve vadiler arasında kıvrılan yolda ilerlemeye başladı. Taha tetikteydi. Yolları gözetliyor, adamları rahatlatıyor, sandıklarla yüklü develeri yönlendiriyordu. Dar bir dönemece geldiklerinde silahlı haydutlar aniden önlerine çıktı. Kılıçlarını çekmiş bağırıyorlardı. Muhafızlar paniğe kapıldı, bazıları geri çekildi. Taha öne atıldı, yüksek sesle bağırdı. "Korkmayın, durun ve Efendimizin mallarını savunun." Ardından saldırganlara doğru atıldı. Cesaretle dövüşüyor, kılıcını savuruyor, darbeleri göğüslüyordu. Adamlar onun etrafında toplandı, birlikte direndiler. 1 saat süren çetin çatışmanın ardından haydutlar dağıldı, bölgeyi terk ettiler. Kervan zarar görmeden kurtulmuştu. Malları şehirden çıkardığı gibi eksiksizdi. Günler sonra kervan şehre döndüğünde halk Taha'nın kahramanlığını konuşuyordu. Onun bir duvar gibi durduğunu anlatıyorlardı. Tüccarın meclisinde bir adam eğilerek, "Bu genç olmasaydı her şeyimizi kaybederdik. O dürüst, cesur ve sadık biri," dedi. Tüccar, Taha'ya hayranlık ve güven dolu gözlerle baktı. İçinden, "Ona duyduğum şüpheyle haksızlık ettim. Bugün bana güveni hak eden bir adam olduğunu kanıtladı." Meclisin bir köşesinde ise Müçteba öfkeyle parmaklarını ısırıyor, kin ve hayal kırıklığını gizlemeye çalışıyordu. Kervan döndükten kısa süre sonra kıskanç hizmetkar Müçteba yeni bir tuzak kurmaya başladı. Taha'nın halkın gözünde nasıl bir hayranlık kazandığını, tüccarın güvenini nasıl elde ettiğini görmüştü. İçinden, "Onu öldürmeliyim, yoksa bu evin efendisi o olur," dedi. Sessiz bir gecede altın deposuna gizlice girdi. Küçük bir sandığı açtı, bir miktar altını aldı ve Taha mütevazı odasında uykudayken giysilerine gizlice yerleştirdi. Sabah olduğunda evde bağırışlar yükseldi. "Hırsız, hırsız, altın kaybolmuş." Hizmetçiler ve katipler toplandı. Tüccar odaların aranmasını emretti. Altın Taha'nın cebinde bulundu. Tüccar öfkeyle ona döndü. "Bunca şeyden sonra güvenimi nasıl suistimal edersin?" İnsanlar şaşkınlık ve şok içindeydi. Bazıları, "Bu adam kervan için canını ortaya koymuştu, nasıl olur?" Tüccar Taha'ya ceza vermek üzereydi ki, konağa yüzü örtülü, gizemli bir adam girdi. Emin adımlarla yürüyerek, sakin bir sesle, "Durun efendim," dedi. "Bu Taha'nın işi değil, başkasının işi." Herkes ona döndü, sessizlik çöktü. Adam cebinden yırtık bir kumaş parçası çıkardı. Bu, hırsızın sandığı açarken giysisinden düştü. Kumaş, Müçteba'nın kıyafetlerine benziyordu. Müçteba'nın yüzü kıpkırmızı oldu, dili dolaştı. Bazı hizmetliler, "Hiç şüphe yok, suçlu kesin o. Belli ki Taha'yı tuzağa düşürmek istemiş." Tüccarın yüzü utançla kızardı. Taha'nın serbest bırakılmasını emretti, ardından mahcup bir ifadeyle ona döndü. "Affet beni evladım, sana bir kez daha haksızlık ettim." Taha sessizce duruyordu ama içinde sorular kaynıyordu. Bu gizemli adam kim? Neden her felaket anında ortaya çıkıp beni kurtarıyor? Benden ne istiyor? Müçteba'nın foyasının ortaya çıkmasından ve Taha'nın serbest bırakılmasından sonra tüccar uzun süre düşündü. Artık emindi. Bu genç sıradan biri değildi. O dürüst, sadık ve güvenilir bir adamdı. Bu yüzden ailesini topladı ve onların önünde şöyle dedi: "Bugünden itibaren Taha evimin hizmetkarı değil, ticari işlerimin vekilidir. Ona kendimden daha çok güveniyorum." Taha alçak gönüllülükle eğildi. "Ben sizin hizmetkarınızım efendim. Güveninize layık olmaya çalışacağım," dedi. Günler geçtikçe kervanları denetlemeye, ticari anlaşmaları yönetmeye, katipleri düzenlemeye başladı.
Her görevde dürüstlüğünü, adalet tutkusunu ve herkesin hakkını gözetmeye gayret ediyordu. Konağın bir köşesinde tüccarın kızı Süheyla sessizce oturuyor, Taha'nın davranışlarını saf gözlerle izliyordu. Onda hem yiğitlerin cesaretini hem de fakirlerin tevazusunu görüyordu. Az ama derin anlamlar taşıyan sözlerini dinledikçe kalbinde yeni bir his filizleniyordu. Bir akşam Taha'nın hizmetçilere ekmeği paylaştırıp kendisinin de en son lokmayı aldığını gördü. Bu sahne Süheyla'nın kalbinde daha önce tatmadığı bir duyguyu uyandırdı. O günlerde Taha'yı 2 kez kurtaran gizemli adam da zaman zaman pazarda beliriyor, sonra yine bir gölge gibi kayboluyordu. Adam artık bu adamla arasında büyük bir sır olduğuna inanıyordu. Tüccarın Taha'ya olan güveni arttıkça Süheyla da onun kalbinin temizliğine hayran kalıyordu. Ancak kıskanç gözler hala onu izliyordu. Daha acımasız bir son hazırlıyordu. Bazı hizmetçiler ve katipler Taha'nın evdeki konumunu öfkeyle takip ediyordu. Müçteba bu kıskançlığın başını çekiyordu. Karanlık bir gecede Taha'ya kin duyan birkaç adamı topladı. Bu adam evde kaldıkça bize rahat yüzü yok. Onu tüccarla birlikte düşürelim, servet bize kalsın. Planları hazırdı. Gece geç saatte tüccarın odasına girecek, lambaları söndürüp ölümcül bir darbe indireceklerdi. Ardından suçu Taha'nın üzerine atacaklardı. O sırada Taha arka avludan geçerken duvarın arkasından gelen fısıltıları duydu. Olduğu yerde dondu kaldı. Her kelimeyi dikkatle dinledi. Tuzak tüm açıklığıyla ortaya çıkmıştı. Damarlarında soğuk bir ürperti dolaştı. İçinden bir an önce efendimin yanına gitmeliyim, yoksa efendim de ben de mahvoluruz dedi. Gece yarısına doğru gözü dönmüş bir grup hain yanlarına hançer alarak tüccarın odasına doğru ilerlediler. Tam o anda Taha bir yırtıcı aslan gibi üzerlerine atıldı. Yüreklere korku salan bir sesle haykırdı. "Yazıklar olsun, Efendimiz'e ihanet mi ediyorsunuz?" Şiddetli bir çatışma başladı. Lambalar devrildi, evin her köşesine panik yayıldı. Kritik bir anda tüccar elinde kılıcıyla içeri girdi. Gözleriyle gördü. Taha birden fazla adamla tek başına mücadele ediyordu. Tüccar hemen yardıma koştu. Hainler kaçmaya çalıştı. Bazıları yaralandı, bazıları yakalandı. Gün doğarken tüccar ailesini topladı. Olayın etkisiyle sesi titriyordu. "Bu genç olmasaydı bugün hayatta olmazdım. Allah şahidimdir, bu genç olmasaydı hepimiz ölmüştük." Ardından Taha'ya döndü, minnet ve hayranlıkla baktı. "Bugünden itibaren sen sadece bir vekil değilsin," dedi. "Evladım, artık senin için bir baba gibi olacağım," dedi tüccar, sesi duygu doluydu. Konağın bir köşesinde Süheyla oturuyordu, kalbi karmaşık duygularla çarpıyordu. Hayranlıkla, utanç arasında gidip geliyor, bu adamla arasında kaderin nasıl bir bağ kurduğunu sorguluyordu. Dışarıdaysa gizemli adam her zamanki gibi uzaktan olanı izliyor, sonra şehrin sokaklarında kayboluyordu. Gözlerinde kimsenin bilmediği bir sır vardı. Taha'nın hizmetkarların komplosunu bozmasından sadece 2 gün sonra ev halkı ve tüccarın çalışanları büyük salonda toplandı. Fısıltılar dört bir yana yayılmıştı. Herkes efendilerinin bu olaydan sonra ne yapacağını merak ediyordu. Tüccar içeri girdiğinde yüzünde kararlılık ve güvenin izleri vardı. Salondakilere dönerek, "Ey ev halkı, Allah'ı ve sizleri şahit tutarım ki, Taha'da gördüğüm dürüstlük ve sadakati ömrüm boyunca tanıdığım hiç kimsede görmedim. O, beni hainlerden korudu, mallarımı muhafaza etti, benim adıma temiz işler yaptı.
Bugünden itibaren onu sadece vekilim değil, aynı zamanda ortağım olarak ilan ediyorum. Salon bir anda sessizliğe gömüldü, ardından şaşkınlık ve hayret dolu fısıltılar yükseldi. Fakir bir gencin şehrin en büyük tüccarıyla ortak olması ne büyük sürpriz. Tüccar sözlerine daha da etkili bir cümleyle devam etti. Ve kızımı onunla evlendiriyorum. Çünkü onda kızımın geleceğini ve hayatını emanet edebileceğim bir adam görüyorum. Diller tutuldu, kıskançların gözleri büyüdü, sanki dünya başlarına yıkılmıştı. Taha ise dona kalmıştı, kalbi hızla atıyor, bir anda geçmişe gidiyordu. Bir zamanlar pazarda aç yattığı, üzerinde sadece eski püskü giysilerin olduğu günleri hatırladı. Tüccar gülümsedi, Taha'nın elini tuttu ve herkesin önünde şöyle dedi: "İşte dürüstlüğün ve sadakatin karşılığı budur. Allah sabreden ve iyi niyetli olan kulunu böyle yüceltir." Kalabalığın arasında tüccarın kızı Süheyla'nın yüzü utançtan kıpkırmızı olmuştu ama gözlerinde sevinç vardı. Kıskanç hizmetkarlar ise içten içe daha da öfkelendi, kötü niyetleri kalplerinde mayalanmaya başladı. Yeni bir fırsat kolluyorlardı. Böylece dengeler bir anda değişti, Taha mazlum bir işçiyken artık kıskanılan bir ortak ve evin efendisi olmuştu. Önünde henüz açığa çıkmamış sırlarla dolu daha büyük bir kader yolu uzanıyordu. Şehrin sakin günlerinden birinde Taha artık tüccarın evine yerleşmişti. İnsanlar onun yükselişini konuşuyordu. Yine salonda oturdukları bir gün iyi giyimli bir adam geldi. Taha hemen hatırladı. O gün meclise gelen bu adamı. Herkes onu unutmuştu, Taha hariç. Göz göze geldiklerinde Taha olduğu yerde dondu kaldı. Zaman onu o uzak ana geri götürmüştü. Şehrin yolunda eski giysisini verdiği o adama. Aynı keskin bakışlar, aynı sakin yüz. Ama bu kez üzerinde şık giysiler vardı, etrafında hizmetkarlar dolanıyordu. Yüksek bir makamı olduğu belliydi. Adam, tüccar ve Taha'nın önüne geldi. Sakin ve herkesin duyacağı şekilde konuştu. Belki gelişim sizi şaşırtmıştır. Ama artık gerçeği söylemenin zamanı geldi. Ben, Taha'nın aylar önce şehir yolunda görüp paltosunu verdiği kişiyim. Ama fakir değilim. Ben, büyük bir ticaret ittifakının üyelerinden biriyim. Gizlenerek insanların ahlakını sınarım. Salon şaşkınlıkla gözlerini Taha'ya çevirdi. Adam devam etti. Bu gencin temiz kalbi ve cömertliği hakkında birçok hikaye duymuştum. Onu sınamaya karar verdim. Kim olduğunu bilmeden, hiçbir karşılık beklemeden üzerindeki paltosunu bana verdi. Beni fakir sanarak yardım etti. Ardından Taha'ya döndü ve şöyle dedi: "Kimsenin bilmediği bir şeyi sana söyleyeceğim." "Ben," dedi adam. Sesi hem vakur hem yumuşaktı. "Pazarda suçlandığın gün seni kurtaran o tanık bendim. Hazine odasında seni hırsızlıkla suçladıklarında haksızlığa uğramana gönlüm el vermedi. Seni tüccara ben yönlendirdim." Bu sözler salonda ağır bir sessizlik yaydı. Taha'nın gözleri yaşlarla doldu. Adamın sözleri sanki gökten inen bir vahyi gibi kalbine işliyordu. O anda anladı ki Allah'ın ona verdiği ödül sadece tüccarın güveni ve Süheyla'nın sevgisi değildi. Bu çok daha derin bir hikayenin parçasıydı. Bir zincir gibi birbirine bağlı kader halkaları. O, eski zamanda bir yabancıya eski paltosunu verdiği anda başlamıştı. Böylece büyük sır açığa çıktı. Gerçek ortaya serildi ve herkesin sadakat ve cömertlik kavramına bakışı değişti. Salondakiler şaşkınlıkla otururken adam konuşmaya devam etti. Taha'ya bakarak, "O geceyi hatırlıyorsundur," dedi. "Soluk tenimi kemiriyordu. Üzerimdeki giysiler yırtıktı.
Sen elini uzattın, paltonu çıkardın ve bana verdin. O an ellerinden çok kalbini izliyordum. O anda anladım ki sen Allah'ın yüceltmeye layık gördüğü bir adamsın. Tüccar Taha'ya uzun uzun baktı. İçinden şöyle dedi: Allah onu bana sadece ortak değil, evlat ve halef olarak seçti. Artık herkes biliyordu ki Taha'nın yaşadıkları tesadüf değil, birbiriyle örülmüş kader iplikleriydi. Bir elin verdiği ve bir kalbin adadığı yolculuğun meyvesiydi. Adamın sözleri sona erdiğinde Taha yere eğildi ve secdeye kapandı. Gözyaşları yanaklarından süzülüyor, sesi titreyerek yankılanıyordu. Hamdolsun sana ey Rabbim, iyilik yapanın karşılığını zayi etmeyen sensin. Hamdolsun kalbimi kırığını onaran, beni yoksulluktan feraha çıkartan, çaresizken çare olan, kimsesizken aile veren sensin. O secdede hatıraların kapısı açıldı. Giysisini verdiği o anı hatırladı. Sadece Allah'ın rızasını kazanmak istemişti. Ve işte o anda mesaj herkesin önünde apaçık belirdi. Samimi niyet ve Allah için yapılan içten bir iyilik asla kaybolmaz. Zaman geçse de Allah yapılan iyiliği unutmaz ve bir gün mutlaka karşına çıkar. Taha'nın hikayesi bunun en parlak örneğiydi. Kim iyilikle çalışırsa Allah onun karşılığını asla zayi etmez. Yıllar geçti. Taha'nın hayatı kökten değişmişti. Artık şehrin en büyük tüccarlarından biri olmuştu. Adı pazarlarda, kervanlar arasında saygıyla anılıyordu. Onu sadece zenginliği değil, adaleti, cömertliği ve zayıflara karşı gösterdiği merhamet de halkın gözünde örnek olarak gösteriyordu. Meclisinde fakirler ve yetimler zenginlerle yan yana oturuyor. Evinden ihtiyaç sahiplerine sürekli yardım çıkıyordu. Ne zaman biri ona bu başarının sırrını sorsa, gülümseyerek şöyle diyordu: hepsi tek bir anda başladı. Bir gün fakir sandığım bir adama giysimi verdim. Allah'ın mükafatı ise hayal ettiğimden çok daha büyüktü. Elde ettiği her başarıda, her nimette Taha o soğuk geceyi unutmadı. Titreyen bedenini, kendi ihtiyacı olan giysiyi çıkarıp başka birine verdiği o anı her hatırladığında gözleri doluyor, secdeye kapanıyor ve şöyle diyordu: kim Allah için verirse Allah onu asla zayi etmez.